Dünya Bankası'nın yeni raporuna göre Türkiye'nin en büyük kullanılmayan potansiyeli kadınlar. Devlet Planlama Teşkilatı ve Dünya Bankası'nın yayınladığı rapor, Türkiye'de kadınların iş gücüne katılma oranının neden Avrupa Birliği, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD ve Orta Asya ülkelerinden daha düşük olduğunu ve düşmeye devam ettiğini inceliyor. Bu akşam raporun yazarlarından Dünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölümü ekonomisti Diego Angel-Urdinola konuğumuz. Welcome to our studio, Mr. Urdinola. Let's start with some numbers. İsterseniz önce biraz rakamlarla başlayalım. Raporunuza göre 1988 yılında iş gücüne katılan kadınların sayısı %34.3'tü bu oran. Ve 2008'e gelindiğinde bu oran %21.6'ya düşmüştü. Acaba kadınların iş gücüne katılımını bu kadar azaltan şey neydi? Temel engeller neydi? There are different sets of constraints for women Aslında to bu join the engelleri labor force in değerlendirirken Turkey. farklı şeylerden bahsetmek mümkün Türkiye'de. Bunlardan bir bölümü kültürle alakalı engeller. Türkiye'de aileler hala muhafazakarlar ve kadının neler yapmasıyla ilgili roller kesin olarak tanımlanmış durumda toplumda. Çoğunlukla çocuklara bakması, yaşlılara bakması uygun görülüyor kadınların. Aynı zamanda yine kadınların kadınlara dair şöyle bir görüş de hakim. Eşlerinin daha kötü hissedeceğini düşünüyorlar. Yine komşularının bakışının değişeceğini, yani ailelerine iyi bakamadıklarını düşüneceği görüşüne sahip oluyorlar. Bu da onları rahatsız ediyor. Aynı zamanda bazı erkekler eşleriyle aynı iş yerinde çalışmak istemiyor, aynı iş yerini paylaşmak istemiyor. Bir yandan da başka engeller var. Bunlar ekonomik engeller. Rapor aslında bu ekonomik engellere daha fazla odaklanmış durumda. Temel olarak Türkiye'de özellikle de taşrada kadınların gerçekten önünde büyük engeller var iş gücüne katılabilmeleri için. Birincisi çok düşük maaşlar alıyorlar. Aynı zamanda yeterli eğitimleri yok. Aynı zamanda çalışabilmek için çok düşük maaşlarla başlamaları gerekiyor. Aynı zamanda sosyal güvenlikleri ve diğer bazı faydaları yok çalıştıkları. Aynı zamanda bu sefer diğer masrafları artmış oluyor. Aynı zamanda bütün bu zor çalışma koşullarını, düşük maaşı, aynı zamanda birisinin hem çocuklarına bakması hem de bu işlere alınması düşündüğü zaman çok zor oluyor. Bu da rakamı azaltıyor. Peki acaba Türkiye için daha fazla kadın iş gücüne katılımı neden bu kadar önemli? Neler katabilirler acaba? Neden onların katkıları bu kadar önemli? Good gender policy is a smart economics. And I would like to compare the workforce with a football game. If Turkey doesn't play with all its players against a country like China, then it may not be able to compete as well. We believe and we say in this report that women are Turkey's greatest untapped potential. We believe that some of them and many of them want to enter the labor force. They want to use the skills they have acquired and they have to use the investments that the government has made in them to be able to productively contribute in the labor market. Of course, this doesn't mean an either or. It's not women have to be either workers or mothers. They can be both. They can work part-time, they can use their skills productively. And actually in the report, we simulate what would happen if we increase participation levels from 23% to 30%, which is currently the government targets, and that would increase poverty by up to 15% if these women were to get full-time jobs. What is the Turkish government doing? Has it set some goals? Because you prepared this report with the Turkey State Planning Organization. What are the government goals? As you said, the government of Turkey is very committed in this topic. First of all, they have started to do research on the topic, such as this report. But other than that, they have as well created a strategy. They have set up goals to increase female participation from 23% to 30%. Also, they are investing a lot to train their women. Right now, through İşkur, which is the private employment, the public employment service in Turkey, the government has set up goals to change, to increase the number of trainees from 15,000
in 2007 to almost 50,000 in 2009. That is more than a triple number of women trained, and their skills will be built, and we hope that that will increase their participation in the labor force. But also, the Turkish government has started some set of subsidies. They are giving incentives for firms to hire women, especially young women, and they are giving subsidies to social security contributions. That this is an incentive for employers to hire women, and we believe that as the crisis ends, this type of subsidies will really help women join the labor force. Let's give some numbers, or let's look at some other countries which are similar to Turkey. Have they established goals and were able to reach their goals? Bunları yerine getirebildiler mi? Ortaya koydukları hedefleri ve acaba kadınların iş gücüne katılımını artırabilirler mi? Evet, isterseniz bazı örnekler vereyim size. Bu konuda başarılı olmuş ülkelerden örnekler vereyim özellikle. Some of them are in Latin America. Bazıları Latin Amerika'daki ülkeler bunların. Colombia and Chile, for example, they have been able to successfully increase the level of participation of women, and they have aggressively subsidized childcare. So they have really developed childcare policies to make it easier for women to go to work. That has also been the case in countries like Ireland. In the past 20 years, Ireland was able to increase their female participation, and the government has very developed programs that subsidize also childcare. So they give either bonuses or financial aid for women to leave their kids on high-quality schools where they can learn, where they can enter the labor force. That same approach has been taken in Japan. Japan, who is a society that is growing very quick, they have to really make sure that the workforce, the young workforce, goes to the labor market. And the Japanese government has been very active at helping women through wage subsidies, through subsidizing firms to employ them, but also through subsidizing childcare. Thank you very much for being our guest today. Çok teşekkür ederiz bugün programımıza katıldığınız için Sayın Urdinola. Teşekkür ediyoruz. Thank you very much for the invitation. Ben teşekkür ederim. Bu akşam stüdyo konuğumuz Dünya Bankası'nın Türkiye'de kadınların iş gücüne katılmasındaki düşüşü inceleyen raporunun yazarlarından Diego Angel-Urdinola'ydı. Teşekkür ediyoruz tekrar.